Son sıra kafes olarak yaptık ve tamamladım. İpimi kestim. Görüntümüz bu şekilde. Diğer kolumuz. Şimdi bunun üstüne bir fırfır çalışmamız olacak. Şöyle yine bluze başladığımız gibi 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. İlk zincirin içine giriyorum. Üçte çıkarak şöyle bir yuva yaptım. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bunu biraz rahat rahat yapalım arkadaşlar. Yani çok sıkmadan. 2 tane yuvamız oldu. 3 zincir çekiyorum. Bir önceki yuvanın içine girdim. Yine 3 zincir çekip boşluğuna giriyorum. Bu şekilde 140 tane yuva hazırlayalım. Şimdi ben 140 tane böyle yuvaları hazırladım. Şöyle bunu düzelterek ilk yaptığımız yuvaya ekleme yapacağız. Hemen ilk yaptığımız yuvanın içine giriyorum. Şöyle bir kitleme yapıyorum. Pardon, şurada ben bir zincir çekmiştim. Bunu sökeyim. İlk yuvanın içine girip şöyle bir kitleme yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İlk yuvanın içine şöyle 2 tane trabzanı yaptım. 2 zincir. Yine aynı boşluğa giriyorum. 2 tane daha trabzan yapıyorum. Zincir çekmeden alttan bir taneye atlıyorum diğerine. 2 trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşluğun içine 2 trabzan daha yapıyorum. Zincir çekmeden bir taneye atlıyorum diğerine. Pardon, 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan daha yapıyorum. Zincir çekmeden bir taneye atlıyorum diğerine. Ve arada 2 zincir çekiyorum. Şimdi bu sırayı komple böyle gideceğiz. Yani bir tanesine böyle kelebeklerimizi yapacağız. Bir taneye atlayacağız. Birine yapacağız. Bir taneyi boş bırakıp diğerine yapacağız. Bu arada ben size şöyle yapacağımız fırfırın şablonunu da göstereyim. Hatta şöyle tutayım, belki ekran resmi almak istersiniz. Bunda şurada 2 sıra trabzan var. Ben o sıraları yapmayacağım. Diğer kelebeği bir sıra fazla yaparak şu kelebek sırasından başlıyorum. Yani dileyen arkadaşlar buradaki trabzan sıralarını da yapabilir. Yani 140 tane şöyle yuvalar hazırlayarak başladık. Şimdi burada 1, 2, 3 sıra kelebek var. Bizimkinde 4 sıra olacak. Evet, şöyle tutayım. Bir sabitleyeyim. Şimdi bu sıramızı tamamlayalım. Bir üst sıraya geçelim. Sonuna geldik.
Bakın arada bir kafesimiz kaldı. İlk yaptığımız trabzanın şöyle tepe noktasına giriyorum ve kitlememi yaptım. Bir tane de boşluğa şöyle bir kitleme yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekip yine bu kelebeğin ortasına 2 trabzan, 2 zincir ve tekrar aynı boşluğun içine 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi diğer boşluğa geçeceğiz. Fakat bu sıra aralarda da 2 zincir çekiyoruz. Birinci sırada yaptığımız gibi devam edeceğiz. Ama hem kelebeğin ortasında 2 zincir hem de geçişlerde 2 zincir çekeceğiz. 1 2 zincir çektim. Diğer boşluğa geçiyorum. İki zincir çekip diğer kelebeğin ortasına geçtim. Bir iki zincir çekip diğer boşluğa geçeceğim. Sıramızı bitirirken yine 2 zincir çektim. Başladığımız noktadaki trabzanın tepesine girip kitlemeyi yaptım. Ve bir tane de boşluğa giriyorum. Yine kilitliyorum. 3 zincirle yukarı çıktım. 2 trabzan, 2 zincir ve önce buradaki kelebeğimi tamamlıyorum. Bir iki zincir çekiyorum. Şu aradaki çektiğimiz 2 zincirin ortasına girip sık iğne ile kilitliyorum. Tekrar 2 zincir ve kelebeğimizi yapıyoruz. İki zincir çekip aradaki boşluğa giriyorum. Bir tane sık iğne ile kilitliyorum. Tekrar 2 zincir ve kelebeğimizin ortasına girerek yine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak kelebeği tamamlıyorum. Bu sıramızda bu şekilde. Sıranın sonuna geldik. Yine 2 zincirle boşluğa giriyorum. 2 zincir çekip ilk yaptığım trabzanın tepe noktasına girip kitlememi yapıyorum. Ve bir tane de boşluğun içine girip kitleme yapıyorum. 3 zincirle yukarı çıktım. Önce kelebeğimizi yapıyoruz. İki zincir çekip diğer kelebeğin ortasına geçiyoruz. Tekrar 2 zincir, bir sonraki kelebeğe geçiyorum. Aralarda 2 zincir çekerek bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız.
Sıranın sonunda 2 zincir çektim. İlk başladığımız noktanın trabzanın tepe noktasına giriyorum, kilitliyorum ve bir tane de boşlukta ipi yürüterek kilitlememi yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Ve buradaki boşluğa girdim. Şöyle gelince buraya ekleyeceğiz. Buraya böyle tekli bir kelebek yaptık. Şimdi alt taraftaki oyamız bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi buradaki tekli kelebeğimizi yapıyoruz. Daha sonra 2 zincirle boşluğa ineceğiz. 4 zincirle kelebeğin ortasına böyle 1 2 3 4 5 6 7 8 tane böyle yuvarlak kafesler yapacağız. 2 zincirle inişlerimiz, 2 zincirle diğer modele çıkışımız olacak. Şimdi şu V'yi yaptık. 2 zincirle aşağı inip 8 tane şöyle halkalardan yapalım. İlk V'mizi yaptık. 1 2 zincir çekiyorum. Şuradaki boşluğa girdim. Bir tane eklemeyi yaptım. Daha sonra 1 2 3 4 zincir kelebeğin ortasına yapıyoruz. Birinci halkamız, 4 zincirle ikinci boşluğumuzu yaptık. 4 zincir, 1 2 3 4 5 6 7 ve bu da 8.'imiz. Bir iki tane zincir çekiyorum. Şuradaki kelebeğin ortasına girip bir tane tekli kelebek, yani V şeklinde şöyle bir kelebek yapıyoruz. Tekrar yapalım. 2 zincir. Önce hemen yanındaki yere bir kitleme yapıyoruz. Daha sonra 4 zincirli hem kelebeklerin ortasına hem bu aralara girerek böyle 8 tane halkalar diyeyim, yuva diyeyim, yani şu şekilde geçişler yapıyoruz. Sayalım. Şu 2 zincirle indiğimiz yer 1 2 3 4 5 6 olmuş. 1 2 3 4 7 ve bu da 8. halkalı yuvamız. 2 zincir çekip kelebeğin ortasına tekrar bir tane V yapıyoruz. Ve inişlerimiz 2 zincirli. Bakın şuradaki V noktamız ve diğeri. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Sıranın sonuna geldik. Son halkaya girdim. 8. boşluğumu yaptım. 2 zincir çekip ilk yaptığımız, şurada 5 zincirle yaptığımız V'miz vardı. Onun 1 2 3.'nün
tepesine giriyorum. Ve şöyle bir kitleme yaptım. 2, 3, 4, 5 zincir çekip V'nin ortasına girdim. 2 tane böyle trabzanımız oldu. 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar boşluğa girdim. Arada bir zincir çekip buradaki V'nin yine tepe noktasına bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip altta ilk yaptığımız dörtlü halkanın içine, şu ikili olan yere değil, dörtlü olan yerin içine giriyorum. Ve sık iğne ile ekledim. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Burada yanındaki halkaya giriyorum. Yine 4 tane zincir çekiyorum. Bir yanındaki halkaya giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane böyle halkalarımız oluyor. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Yine V yaptığımız yere geldik. Önce bunun tepesine bir tane trabzan, arada bir zincir, boşluğun içine bir tane trabzan, arada 2 zincir, tekrar boşluğa giriyorum. Bir trabzan, bir zincir ve tekrar buradaki trabzanın tepe noktasına giriyorum. Yani burada 2 ve 2 olarak 4 tane trabzanımız oldu. Tekrar 2 zincir çekip aynı işlemi tekrarlıyoruz. Hemen dibindeki boşluğa değil, şuradaki halkanın içine girerek 7 tane böyle kafeslerimizi yapıyoruz. Artık modelimiz oturdu arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bundan sonraki sıralar burada şimdi şurada 4 tane trabzan olan sıradayız. 2 zincir çekip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane halka yapıp 2 zincirle diğer V'leri yapıyoruz. Bu sıra tamamlandığı zaman yine buradaki çubukların içine üstüne ikişer tane, ortaya bir tane, arada 2 zincir, çubuklarımız 3 3 6 tane oluyor. Tekrar 2 zincirle girip buradaki halkalar 8 7 6 5 4 3 2 1 olarak burası bitiyor. Bu arası da çoğalıyor. Buradaki şablonu takip ederek en sonda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane böyle aralar birer zincirli trabzanlarımız oluyor. Şimdi bu şablona bakarak devamını yapalım. Şimdi son sırasında yaptım. 9'ar tane trabzanlarımız var ve ortada da birleşti. Dileyen arkadaşlar bunu böyle bırakabilir. Ben bir sırada sık iğne gitmek istiyorum. Sıranın sonuna geldim. Yine birleştirmemi yaptım. Buradaki boşlukların içine ikişer tane şöyle sık iğne yaparak bütün etrafını sık iğne ile tamamlayacağım. Şimdi tam orta noktaya geldik. Buraya 1,
2 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Orası kasmasın diye yine 2 tane sık iğne yaptım. Devam ediyorum. Eğer bu modelde kenarları biraz gerdirme falan yaparsa ara ara 3'er tane de sık iğne yapabilirsiniz. Yani böyle şöyle düz duracak şekilde, yani illaki 2 tane olması gerekmiyor. Yani bazılarını 3 tane de yapabilirsiniz. Benim 2'şer tane yeterli geldi. Bakın şurada da 2 tane zincirli yerlerimiz var. Buraya da 1, 2, 3 tane yapıyorum. Bir tane de tam şu orta noktaya yapıyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Bu sıramızda böyle bütün etrafını sık iğne ile tamamlayalım. Bittikten sonra da hem bu bluzimizi hem de bu parçayı ütüleyelim. Çünkü daha sonradan ütülemesi zor oluyor. Gerçi şurada bir sıra daha ilave edeceğiz ama yani bu parçamız bittiği zaman ütülemesini de yapalım. Evet, bütün sık iğne sıralarını da tamamladım. Şimdi ilk başladığımız noktadan başlayarak şu kısmına trabzan yapacağız. Şöyle bir zincir çektim. Şuradaki boşluktan başlıyorum. 5 zincir çekip şu iplerini saklayacağız. Daha sonra bütün boşlukların içine böyle bir zincir çekip trabzan yapıyoruz. Bir zincir, bütün bir sırayı bu şekilde, şu kısmında bir toplama yapacağız. Çünkü burası bu resmimize ekleyeceğimiz yer olacak. Evet, komple bütün etrafını bu şekilde devam edelim. Şimdi fırfırı da tamamladım. Sonunda 2 sıra kafes olarak gittim. Fırfırımızda şimdi 1, 2, 3, 14 tane dilim var. Şu dilimlerden. Bunun şöyle 1, 2, 3, 4 tanesi bir önün, 4 tanesi diğer tarafın, 3'er tane de kollara ayıracağız. Şimdi bunu şöyle işaretleyeceğim ama önce bir şey göstermek istiyorum. Bende şöyle makine lastiği var. Onu şöyle 2 kat yapıp bunu daha sonra geçireceğim ama isteyen başta da geçirebilir. Şu alttaki trabzan sırasından şöyle geçirip biraz kolu tutmasını sağlayacak. Yani bunu buraya geçirip düğüm atacağız. Bu işlemi yalnız giydirip üstünde lastik ayarlamasını yapmak daha mantıklı olacak. Şimdi şuradan, bakın, pardon, dönmüş. 4 tane dilim işaretliyorum. Şu dilimin tam orta kısmını, şu kolla gövdenin birleştiği yere şöyle bir işaret koyacağım.
Daha sonra sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Bunun tam orta kısmını da şu dilimin bittiği yeri hiza alıyorum. Bunu da diğer kolla bedenin birleştiği yere, yani öne 4 tane dilimi ayarlamış olduk. Daha sonra 1, 2, 3 tane dilimin tam orta noktasını kolun üstüne denk gelecek şekilde şu araya işaretimi koyuyorum. Tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4 dilimi. Şimdi bunu parçayı çevirmem lazım. Evet. 4 dilimi de şu arkayla kolun birleştiği yere işaretliyorum. Ve diğer kol içinde zaten şunun üstü içinde 3 dilimimiz kalıyor. Şimdi ben parçamı şu şekilde yerleştirdim. Dediğim gibi önlere 4'er dilim, kollara 3 tane dilim ayırdım. Arka tarafı da şu şekilde. Şimdi dileyen arkadaşlar bunu çünkü şuradaki trabzan sayısıyla kafes sayısıyla buradaki kafes sayımız farklı. İstiyorsanız buradaki 140 tane ayarlayabilirsiniz ama ben direkt şöyle tutturarak, isteyen elinde dikebilir. İsteyen de ben tığla birleştirme yapacağım. Birleştireceğimiz yerde şu alttaki trabzanın üstünden gideceğim. Yani şu kafesi boşta bırakacağım. Şimdi ipimizi tam şu iğnenin şu alt kısmından veya daha sonra sabitlemesini yaparım. Şuradan başlayacağız. Bak, şunun ikinci kafesini şuradaki dolgu sırasına denk getiriyorum. Şöyle bir kere kilitledim. Dediğim gibi bunu iğne ile de dikebilirsiniz. Daha sonra şu en üstteki kafesi alttaki dolguya tutturarak devam edeceğim. Tabii bu ipimiz aşağıdan gelmesi gerekiyordu. Şöyle. Ara ara da denk getirerek çok böyle sıktırmadan tığ dikişi yaptığımız gibi böyle bütün etrafını tamamlayacağız.
Şimdi bakın şurada hafiften bolluk var. Onu dikerken şöyle elimle tutarak fazlalıklarını yedirerek gidiyorum. Dikerken de aynı şekilde ara ara iğnelerseniz dikmeniz daha kolay olacaktır. Evet, dikişini tamamladım. Şimdi dediğim gibi şu lastiği de bir göstereyim. Şöyle 2 kat yaptım. Eğer daha böyle şu kalınlıkta lastik bulursanız, hatta aynı renginde bulursanız çok daha güzel olacaktır. Şu bir alttaki şöyle deliklerden, kafeslerin içinden geçirerek şu şekilde tamamını geçiriyorum. Ama dediğim gibi bu lastiğin ayarlamasını, yani bağlamasını giydikten sonra yaparsanız tam net olur. Bu biraz kollarda düşmesini önleyecektir. Bu şekilde bütün etrafını tamamlayacağım. Şimdi şurada şöyle geçici olarak ben bir bağladım. Dileyen arkadaşlar burada bıraktığımız trabzana oya da yapabilir ama ben hiçbir şey yapmayacağım. Toplasın istemiyorum. Bunu ister böyle kol üstünde direkt kullanabilirsiniz. Lastiği de olduğu için tutacaktır. Ama dileyen arkadaşlar böyle ipi 2 kat yaptım. Pardon. Normal zincir çektim. Hatta göstereyim çünkü şöyle ipi uzunca bıraktım. Şöyle 2 kat yaparak zincir çektim. Bu askı boylarını da üzerinizde işaretleyerek ayarlamasını yapabilirsiniz. Şu şekilde zincir çektim. Bunu isterseniz şu kol hizasına, yani üst ayarlamak daha kolay olacaktır. Şunu şuraya dikeceğim. İsteyen arkadaşlar böyle askı da yapabilir. Dileyen arkadaşlar bunu tam ortaya şöyle içten tutturarak boyundan bağlı şekilde yapabilir. Yani bu tamamen nasıl giyince kendiniz karar verebilirsiniz nasıl duracağına. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ve yine böyle bir zincir çekip veya kordon yapıp fark etmez. Şu alttaki deliklerden geçirerek şöyle şu önde bir fiyonk da yapabilirsiniz alt kısmını toplamak için. Evet, bu rezimiz bu şekilde arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Bunun bitmiş halini ön izlemeye koyacağım. Çünkü şimdi böyle göstermem biraz zor ama şöyle bir yarım göstereyim. Şu şekilde. Bu arada benim 5 tane yumağım vardı. 50 gramlıktı. Yani arttı, fazlasıyla yetti 5 tane. Evet, yapacak arkadaşlara kolay gelsin.